Türk Akademisi'nin değerli mensupları olmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii devasa bir konuda Türk tarihi gibi bir devasa bir alanda konuşma yapacağım ama Anadolu'yla sınırlandırıyoruz. Anadolu Türklüğüyle sınırlandırıyorum konuşmamı. Çünkü herhalde bir ay konuşmamız lazım bütün Türk tarihini anlatmak için. Bu bile oldukça uzun sürecek. Sabrınıza bırakıyorum artık. Değerli arkadaşlar, Türk tarihi dediğimiz zaman öncelikle şunu ifade edeyim. Bazı kişiler çıkıyor, siyasetçiler çıkıyor, ideolojik olarak bir takım şeyler söylüyorlar. Bazılar işte Türk diye bir ırk yoktur diye söylüyorlar. İşte zaten Çinliler de Çin Seddi'ni keçiler geçmesin diye yapmıştı. Dolayısıyla böyle bir anlayış da var. Fakat şurası muhakkak ki Türk tarihini tarihten çıkardığınızda tarihi yazamazsınız. Böylesine büyük bir tarihten söz ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım Anadolu'da Türkler isimli sunumunda Türklerin Anadolu'daki varlıkları, mevcut oluşları ve bununla ilgili bir takım bağlantılı işte Barbarlardan tutun da Göktürklere, Selçuklulara, Osmanlı Devleti'ne ve günümüze kadar konuyu bir özet şeklinde ancak verebileceğim. Şimdi burada ilk olarak şunu ifade edeyim. Türk Tarih Kurumu'nda 15 yıl gibi bir uzun müddet başkanlık yaptım. Neler yaptık burada? Kısaca onu da ifade edeyim. Her şeyden önce ekranda da gördüğünüz gibi Çin kaynaklarını, yani imparator gümrüklerini, Han Hanedanlığı tarihi olarak geçiyor. 326 cilt. Onu Tarih Kurumu'na getirdik ve eski Çince olan bu kaynağın Türklerle ilgili bölümlerini yayınladık. Bunlardan ilki Hun tarihiydi. Eski Tan tarihi olarak bilinen Çin Sultan olarak nitelendirilen bu tarih milattan önce 1200-2000 yılları arasındaki Hun tarihinden bahsediyor. Yani ilk yazılı kaynaklarımız bunlar. Burada şöyle bir ifade var. Diyor ki bu kitaba göre Türkleri şöyle tarif ediyor. Boylar halinde Köymen dağlarında yaşarlardı. Kışın çok şiddetli soğuk oldu. İşlerinden en büyük oğul ateş yaktı. Isındılar ve hayatta kaldılar. Onu kendilerine bağışı bu seçip ona Türk ünvanı verdiler. İfade böyle geçiyor. İlk Çin kaynaklarında. Ama tabii Türklerin tarihi gerçekten milattan önce 2000 yılına mı dayanıyor? Burasını şimdi ele alacağız. Ama şurasını da belirteyim. Rahmetli Barış Manço, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine gitmiş. Türkler 4000 yıllık serüven adı altında bir belgesel çekmek istiyormuş. Destek istemiş. O da bana gönderdi rahmetli Barış Manço'yu. Geldi. İşte uzun süre konuştuk. Tabii 4000 yıl değildi Türklerin tarihi ama bir takım planlamalar yaptık. Hangi devletlerde hangi çekimler yapacağız, kimlerle görüşmeler yapılacağını belirledik. Son olarak bir Türkmenistan ziyareti sırasında işte iş adamlarının desteğini almak üzere, maddi destek vermeler üzerine de bir beraber seyahatimiz oldu. Ve destek vereceklerini belirten iş adamlarımız oldu. Fakat maalesef çekimden bir ay önce hayatını kaybetti. Bildiğiniz gibi. Sonucunu da kendisi yapacaktı ki en yakışan oydu. Onun dışında başka onun yerine koyabilecek insan bulamadığımız için o çekim kaldı maalesef. Fakat şurasını söyleyeyim. Tarih Kurumu'nda bütün Türk dünyasındaki kültür varlıkları envanterini yaparken bir taraftan da Atatürk'ün dediği gibi Türklerin Anadolu'daki varlıklarıyla ilgili araştırmalara başladık. Ve sadece Doğu Anadolu bölgesinde, bakın sadece Doğu Anadolu, İç Anadolu veyahut da Batı Anadolu'yu saymıyorum. Sadece Doğu Anadolu bölgesinde 1000 kurgan tespit ettik. Bunlardan en önemlilerinden birisi Ankara'daydı. Güdül ilçesine bağlı. Kayalıklarda, tepelerde kaya resimler vardı. Rahmetli Servet Somuncuoğlu'yla orada çekim yapmıştık. Bir belgesel de hazırlandı. Tamgaların Gülçe adı altında. Ve oradaki kaya resimleri ve kurganlar vardı. Milattan önce 5000 yılına dayanıyor.
Tabii bir bilim adamı olarak bir takım afaki konuşmaların ötesinde kesinlikle tespit ettiğiniz veya kaynağıyla ortaya koyabildiğiniz bilgileri biz sadece değerlendiririz. Şimdi Göbekli Tepe'nin Türklere mi ait olup olmadığı daha kesin ilmi bir kanıt olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz ama muhakkak ki 5000 yıl öncesinde Türkler varsa Anadolu'da, bakın 5000 milattan sonrayı da eklerseniz 7000 yıl yapar sadece. Bu günümüze kadar gelirse muhakkak ki 5000 yıldır varsa ondan önce de vardır. Veyahut da 1071 işte Malazgirt'le birlikte Türklerin Anadolu'ya girişler olarak tarih kitaplarımızda yer alırken hiç kimse şunu düşünmüyor. Acaba bilmedikleri yere bir kavim gider mi? Ki 1056'lardan itibaren biliyorsunuz Anadolu'ya Türk akımları gelişleri başlamıştı. Bu ikinci gelişleri belki üçüncü gelişleriydi. Çünkü Hazar Devleti'ni göz önüne alırsanız ki 3. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar orada vardılar. Ve dolayısıyla Urfa'ya kadar da sınırlarını genişletmişlerdi aslında. Ve bunlar da göz önüne alacak olursanız böyle bir şeyi değerlendirebilirsiniz. Şimdi Asya'daki yaptığı biz tarih kurumu olarak ilk önce şunu söyleyeyim. Asya'da Türkistan coğrafyasında ilk kazı yapma imkanı bulduk tarih kurumunda. Tanrı Dağları'nda Sonköl denilen yerde 3100 metre yükseklikte bir göl var ve onun etrafında Türk yerleşimleri ve kurganlar vardı, mezarlar. İşte orada kazı yaptık ilk olarak Kırgızistan'da. Şunu da söyleyeyim, bir yerde mezarınız varsa orada yaşadığınızın en önemli kanıtıdır. Ve bu mezarlıkların büyüklüklerine, cesametine göre, kapladığı alana göre de nüfusumuzun orada ne kadar olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani mezarlıklar sadece bizim tarihi açıdan baktığımızda dua edilecek yerlerin ötesinde orada hangi kavimlerin yaşadıklarını ve nasıl bir toplum olduklarını, hangi nüfusa sahip bir toplum olduklarını ortaya koyan önemli değerlerdir. Onun için dikkat ederseniz yine Balkanlarda terk ettiğimiz coğrafyalarda hep mezarlar tahrip edilmiştir. Orada yaşadıklarınızın kanıtı ortadan silinmek için tarihi eserleriniz tahrip edilmiştir. Eserden bile önemlidir mezarlıklar. Çünkü diyelim ki gidip Almanya'da bir cami yapabilirsiniz. Ama orada eğer büyük mezarlıklarınız varsa yaşadığınızın en önemli delilidir. Asla inkar edilemez bir durumdur bu. Orada demografik yapıya sahip olduğunuz. Dolayısıyla mezarlar ilk tahrip edilmeye başlamıştır. Nitekim biz tarih kurumu olarak Güdül'de, Van bölgesinde, Erciş'te o bölgelerde yaptığımız mesela mezar taşları PKK tarafından tahrip edilmiştir. Akkoyunlu, Karakoyunlu mezar taşları tahrip edilmiştir. İşte aynı şey Asya'ya gittiğimizde, Asya'da şunu görüyoruz. Milattan önce 5. yüzyıl. Yani 600'lü yıllar falan düşünün. O tarihlerde Yesik Kurgan'da, Kazakistan'da, Yesik şu demek, belki herkes bilmeyebilir, Kazakça'da E harfiyle başlayan kelimelerin başına Y harfi getirilir. S harfi, Ş harfi olmadığı için de S ile ifade edilir. Yani bas der, baş demezler mesela Kazakça'da. Bastır, baş değildir. Yesik, eşik demektir. Kazakça. Eşik kurgan. Burada yapılan kazıda işte ekranda gördüğünüz altın elbiseli adam. Şimdi düşünün, genelde Türk tarihinde, ders kitaplarımızda Türklerin Bozkır medeniyetine sahip oldukları, göçebe kültürüne sahip oldukları hep ifade edilmiştir ve gençlerimizin kafasına bu sokulmuştur. Ekranda gördüğünüz o altın elbiseli adamın üzerindeki işlemeleri bir Bozkır kültürünü yapıp yapamayacağını göz önüne alır. Mümkün değil. Dolayısıyla Türk medeniyetinin, Türk kültürünün öyle göçebelikle, Bozkır kültürüyle ifade edilmesi söz konusu bile olamaz. Ki bununla beraber çıkan taslarda, seramiklerde içinde Göktürk alfabesi dediğimiz alfabeyle yazılmış yazılar vardır. Yani
Milattan sonra 730'larda olan Orhun abidelerindeki Göktürk alfabesi dediğimiz alfabe aslında Göktürk alfabesi değildir. Türk alfabesidir. Milattan öncesinde bile kullanılan bir alfabedir. Nitekim keza aynı şekilde bakın, bu da milattan önce 4. yüzyılda hazır kurganlarında ki dünyadaki ilk düğümlü halıdır. Enteresandır. 10 santimetre karede 36.000 düğüm bulunmaktadır. Çok ince dokunmuş. Bu Ermitaş Müzesi'nde kendim bizzat gördüğüm bir şey bu. Nitekim orada Türkler milattan önceki 1300'lü yıllarda arabalarının üzerindeki, arabalar da Ermitaş Müzesi'nde bulunuyor, üzerine çadırlarını, hani Amerika'nın batıya göçler falan adı altında filmlerde görmüşsünüzdür, çadırlarını arabaların üzerine koyup öyle gidiyorlar. Ben diyorum ki hatta dünyadaki ilk karavanı belki Türkler yapmıştır, bunu karavan şeklinde nitelendirirseniz, çünkü onun içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle bir medeniyetin, yani 10 santimetre kareye 36.000 düğüm atacak kadar ince dokunabilen bir eseri ortaya koyuyorsa bir millet, büyük bir kültür ve medeniyete sahiptir. Öyle göçebe kültürüyle izah edilemez. Bunları gençlerimize maalesef öğretmiyoruz. Keza aynı şekilde pazarlıkta atlı adam olarak o figür ortaya çıkmıştır. İlginçtir. Yine Yesik Kurgan'da çanak çizimi transkripsiyonu da verilmiş. Bu yazılara rastlanmıştır ki Göktürk alfabesi dediğimiz alfabenin aynıdır. Bu kap üzüm şarabı, pişmiş gıda ve taze tereyağı içeriyor. O kadar çok ki hem de ölümlü diye yazıyor burada. Yazısı, oradaki yazı bunu ifade ediyor. Altta da verilmiş olan yazı. Keza Göktürklere gelince milattan sonra olmasına rağmen bakın birçok seramikte bu resimler var, renkli resimler. Saçlar uzun, bellerine kadar gidiyor erkeklerin saçları. Ondan sonra işte keza aynı şekilde burada da ut çalıyor. Yani o tarihten beri aynı çalgılar devam edebiliyor. Hızlı geçiyorum buraları. Bir Göktürk atlısı, dikkat ederseniz yine saçlar çok uzun. Keza burada mehter kökeni buraya dayanıyor. Mehter'in kökeni buraya dayanıyor. Keza ay yıldız, bayrağımızdaki ay yıldızın kökeni Göktürklere kadar gidiyor. Bu paralar Göktürk paraları. Mesela burada gördüğünüz, şurada gördüğünüz ki Hatun'la Hakan birlikte para üzerinde resimler var. Diğer tarafta da yine Hakan'ın üst tarafında ay yıldız var. Dolayısıyla bayrağımızın hani Yıldırım Bayezid zamanında Nibolu'da kan üzerine düşmüş ay ve yıldızdan müteşekkil olduğu gibi ifadeleri artık tarih kitaplarımızdan değiştirmemiz gerekiyor. Hepsini yeni baştan düzene sokmamız gerekiyor. Keza aynı paralar üzerindeki görüntüler yine aşağı yukarı Osmanlı dönemindeki ay ve yıldız, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ayın dışında kalıyor yıldız biliyorsunuz, ama Osmanlı'da içeride. Keza aynı şekilde Memlüklerde de bakın böyle. Memlük Devleti de Mısır'da kurulmuş bir devlet. Milattan sonra 1070'li yıllardan itibaren biliyorsunuz Mısır bölgesinde yine Türkler var. IŞİD'ler, Tolunoğulları gibi. Memlükler ise veya Kölemen Devleti adını verdik. Memlük köle demek zaten. Karadeniz'in kuzeyinden esir edilmiş Türkler, Kıpçak Türklerine mensup olanların bir kısmı Trabzon bölgesinde Komnenlere satılmıştır. Bizans'ın 1204'te işgaliyle birlikte biliyorsunuz Bizans'ın Latinler tarafından işte 4. Haçlı Seferi dediğimiz sefer sonrasında Komnenler sülalesi, yani imparator sülalesi Trabzon'a gidip orada devlet kurmuştur. Bizans devletini orada devam ettirmiştir. Orada satılan köleler, Mısır'da götürüp satılan köleler tarafından kurulmuş devletlerdir bunlar. Nitekim Vedat Bey'in de soyadı oradan geliyor, köle soyadı da oradan geliyor. Köle deyince bunu başka türlü anlamayın. Aslında
Türk'ün hası anlamında o köle. Çünkü doğrudan doğruya orada esir edilenler Mısır'da satılıyor. Onlar birleşiyorlar, devlet kuruyorlar. Kölemen devleti, Memlük devleti oradan geliyor. Ama enteresan olan şey şu. Maalesef Cumhurbaşkanlığı forsunda Memlük devleti yok. Dolayısıyla aslında en büyük devletlerden bir tanesi olmasına rağmen Memlük devletini o 16 yıldıza koymamışlar. Başka Safevi devleti yok. 16 yıldızın içinde. Akkoyunlar, Karakoyunlar yok o yıldızların arasında. Yani ben Demirel'in dönemindeydi. Allah rahmet eylesin. Tarih Kurumu Başkanlığı olduğunda kendisine rapor verdim. Dedim ki bu 16 yıldızın 20'ye çıkması lazım. Ama maalesef kimse değiştirmedi. Aslında 20 olması lazım o yıldızların. Çünkü Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri de çok önemli devletlerdi. Ki Fatih'in işte Uzun Hasan'la Akkoyunlularla savaşını biliyorsunuz, Otukbeli Savaşı'nı vesaire. Dolayısıyla bakın hep aslında zaten Türkler birbiriyle savaşmışlar, birbirlerinin devletlerini yıkmışlar. Hala çelme takıyoruz ya birbirimize. Oradan kaynaklanıyor. Türk olduğunuzu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi Memlükler bunlarda. Nitekim Yazıcıoğlu yani 11. yüzyılda, 12. yüzyılda Oğuznamelerde Kaşgarlı'dan Yazıcıoğlu'na kadar Oğuz boylarının isimlerini görebiliyorsunuz. Bu orijinal Yazıcıoğlu'nun Oğuz boylarından ve tamgaları. Bunlar nerede görüyorsunuz? Kilimlerde ve halılar üzerinde görüyorsunuz. Bunlar bizim tamga dediğimiz her bir boyu işaret eden konulardır. Bugün de birçok arkadaşımız Mustafa Aksoy, ondan sonra Ümit Çıracı gibi arkadaşlarımız, başka arkadaşlarımız da var. Dağ taş dolaşıyorlar ve bunlar ortaya koyuyorlar. Mesela Mustafa Aksoy Amerika'ya gitti. Sırf bunlar için Kızılderililerdeki tamgaları incelemeye gitti. Ve aynı tamgaları görüyorsunuz kilimlerinde. Veya aynı işaretleri görüyorsunuz. Mesela Tuva'daki veya Yakutistan'daki şaman reislerinin, şamanların giydikleri kıyafetle Kızılderili reislerin giydiği kıyafet aynıdır. Hiçbirinden fark yoktur. Ve Amerika İngilizcesinde 200'e yakın Kızılderililerden alınan Türkçe kelime vardır. Dolayısıyla bu konularda tabii çok derin araştırmalar yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi burada onların örnekleri. Şimdi Balbal dediğimiz Türk mezar taşları, bunu Kırgızistan'da, Kazakistan'da yani Türkistan coğrafyasında görmeniz mümkün. Tabii bir şey olarak görebilirsiniz ama aynısını bakın Anadolu'da göreceksiniz. Bu balballar Türk mezar taşlarıdır. Suret şeklindedir, düz şeklinde yapılır. Bunlar Türk mezarının özellikleridir. Başka hiçbir millette bunları göremezsiniz. Şimdi keza bakın Kırgızistan'daki balballar ki şöyle söyleyeyim, ellerinde kımız güğümü, hakimiyet baltası ve bellerinde kamalarıyla birlikte resmedilmişlerdir. Ama bakın Hakkari'de de aynısını görüyorsunuz. Hakkari'de tarih kurumu olarak yaptırdığımız bir Yüksekova'daki kazıda çıkan bu steller ki aşağı yukarı bakın yine hakimiyet baltası, kılıcı, kaması, elinde kımız güğümüyle milattan önce 1200 yılına ait. Yüksekova'da çıkan bu balballar nitekim ilmi olarak herkes tarafından kabul edildiği için National Geographic'te de yayınlandı. Dergide de yayınlandı bunlar. Dolayısıyla bakın Tunceli Perdek, Batı Sibirya, Akasya ve Tuva'dan ki balballara bakın. Mustafa kardeşimiz hep buralara dolaşıp geldiği için bunlar onun kitabından aldım. Bakın Tunceli'dekiyle diğer saydığımız bölgelerdekiler aynı. Ki Tunceli'ye gittiğiniz zaman şunu görürsünüz. Mesela ben Ovacık'a gittim, Hozat'a gittim vesaire. Öbek öbek mezar yerleri vardır. Büyük mezarlıklar yoktur. Tepelerde mezarlıklar vardır. Ve orada bunları görürsünüz. Ve aynı şekilde koyun başlı mezarlarda görürsünüz. Mesela burada da Moğolistan'da Kibir hemen şu gördüğünüz Moğolistan'dan bir balbal. Bu da Cengiz Han'ın şeyidir.
Balbalı'dır, mezar taşının şeyidir. Dolayısıyla hepsi aynıdır dikkat ettiğiniz takdirde. Ve Yavaş'a geldiğinizde bu mezarlıkla karşılaşıyorsunuz. Ama artık İslami dönem başladığı için de mezar taşlarında Arap harfleriyle yazılmış metinleri görüyorsunuz. Arapça değil. Bazıları zannediyor ki Arap harfleriyle yazıldığı zaman Arapça okunuyor. Hayır, Türkçe okuyorsunuz. Bakın Türklerin hem Gürcüce hem Ermenice alfabeyle yazdıkları Türkçe eserler. Yani okuduğunuzda Anadolu diye okuyorsunuz. Elif, nun, elif, tı, vav, lam, ye. Anadolu okunur. Ama siz bunu bir araba okuttuğunuzda inna tuğla diye okur. Anlatabildim mi? Birisiyle televizyonda ben çok ısrarla tartıştım bir profesörle. Diyor ki Arapça bilen herkes Osmanlıcayı okur. Osmanlı Türkçesini okuyamaz. Okuyamaz çünkü Arapça değil. Ama kendisine bir belge verdiğimde en başında Mustafa Kemal Paşa yazıyordu. Bana dedi ki en zor belgeyi verdin bana dedi. Mustafa Kemal Paşa'yı bile okuyamadı. Şimdi dolayısıyla bu yanılgıdan herkesin kurtulması lazım. Türkler değişik alfabeler kullanmışlardır. Bugün de Latin alfabesini kullanıyoruz. Latin kökenli alfabeyi kullanıyoruz. Ama bu alfabede artık Türkçeleşmiş bir alfabe bu. Yani ABC demiyoruz alfabeyi okurken. ABC diyoruz. Çünkü orada dikkat edin alfabeye ses veren kişidir. ABC derken. Orada ABC yazıyor halbuki. Halbuki bizim alfabemizde alfabe bize ses veriyor. ABC diyoruz. Yazarken de alfabedeki sesleri kullanarak yazıyı yazıyoruz. Artık bu Türk alfabesidir. Hani bir gecede cahil kaldık diyen insanlar var ya, zaten cahildiler. Çünkü okumayı bilmiyorlardı. Kur'an okuyunca okuma yazma bildiklerini zanneden geri zekalılar var Türkiye'de. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i okuma yazma bilmek değildir. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in yüzünü okuyan bir sürü insan vardır ama Arapça bilmez. Ama o Türkçe değildir zaten. Ama Arap harfleriyle yazılmış bütün Osmanlı dönemindeki belgeler Türkçedir. Alfabenin A sesini elif veriyorsa, B sesini B ile veriyorsanız, yazarken baba yazacaksanız B elif yazıyorsunuz, baba okuyorsunuz. Dolayısıyla Türkçe okuyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin resmi dili zaten Türkçeydi. 150 milyon belge var Osmanlı arşivinde. 150 milyon belge var. 800 bin defter var. Buna mühimme defteri, şikayet defteri vesaire ne derseniz deyin. Her sayfasında ayrı bir hüküm vardır. Yani ayrı bir belge vardır. Bir sayfada 5 tane, 10 tane belge vardır. Tümünü topladığınızda Osmanlı arşivinde 1 milyona yakın belge olduğunu görürsünüz. Ahkam defterleri vesaire, Rus, her şey kattığınızda. Şimdi böyle devasa bir arşiv içerisinde tek tük Arap dünyasından gelen Arapça belgeler vardır ama bütün anlaşmalar, her türlü devletin resmi belgelerin hepsi Türkçedir Arap harfleriyle. Yani resmi dil Türkçedir. Ne Ermenice, ne Rumca, ne başka bir yabancı dil, ne Arapça, hiçbirisi yoktur. Mesela Hattü Maymunlar, padişahın yazdığı bizzat tuğrasının çekilen fermanlar dahil hepsi Türkçedir. Yani başka bir devletle yapılan anlaşmalar Türkçedir. Hepsi Türkçedir. İşte diyorlar ki bir gecede cahil kaldık. Tabii cahildiniz zaten. Okuma yazma bilmiyordunuz. Onun için biz Atatürk Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Onun başında 15 sene kaldık. Bir sürü kitabı biz bu Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri Türkçe'ye çevirdik. Bugünkü alfabemize çevirdik. Ancak 1500 tane, 1000 tane basıyorduk. Bu koca ülkede. Çünkü kimse okumuyor. O cahil kalanlar da okumuyordu. İşte babasının mezar taşını okuyamıyoruz diyorlar. Babasının mezar taşında yazı yoktu zaten. Ki okusun. Olsa da ancak şöyle yazar.
Hüvel Baki, Ahmet bin Recep ruhuna Fatiha. Hepsi bu kadardır. Sene 1125. Öyle düşünün, Hicri tarih. Veya böyle bir yazıyla. Şimdi sen zaten bunu okuyacak kapasitede değildin ki o tarihte. %5 bile değil okuma yazma. Dolayısıyla cahil falan kalmamıştı, cahildi zaten. Şimdi keza Tunceli bölgesine bakın, Koçbaşlı mezarlar. İlginç olan şey burada bakın arkadaşlar, enteresandır. Şunlar orijinal, Akkoyunlu dönemine ait. Şunlar da yeni mezarlar. Artık tekrardan Koçbaşlı mezarlar yapılmaya başlandı Tunceli'de. Çünkü Tunceli hep Türktür. Türktür çünkü Aleviyseniz Türksünüz zaten. Dolayısıyla sebebi de şu. Bazen diyorlar ya ben Alevi Kürdüm diyor mesela. Yok kardeşim, Kürtler 1220'de Hacı Bektaş Veli gelmeden önce zaten Müslümandılar ve Sünniydiler. Çünkü ondan önce Alevilik yoktu. Var olan Araplarda vardı. Araplar Nusayri'ydiler. Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki Sıffin Savaşı sebebiyle Hazreti Ali taraftarları anlamında Ali taraftar oldular, Alevi oldular. Ama Anadolu Aleviliği farklı. Anadolu Aleviliği Asya'dan gelen inancımızın bir takım ögelerini, değerlerini muhafaza eden bir anlayışla Alevilik ortaya çıkmıştır, Anadolu Aleviliği. O da Hoca Ahmet Yesevi ekolüdür. Ve Anadolu'da o tarihlerde mesela 1300'lü yıllarda, 1400'lü, 1500'lü yıllarda Alevi kelimesi yok. Sadece ben bir yerde rastladım Alevi kelimesine, o da Ahlat'ta bir belgede rastladım. Onun dışında Bektaşi, Babai olarak nitelendirilirdi. Mesela 1300'lü yıllarda Rumeli'ye giden, daha fetihten önce giden baba ünvanını taşıyan babailer vardır, dervişler vardır. Bunlar Bayezid Babadır, Gül Babadır, Harabati Babadır vesaire. Bunlar dervişler Rumeli'ye gitmişlerdir. Orada bir zaviye kurmuşlardır. Genelde su başlarındadır bu. Zaviye şeysiz, ıssız yerlerdedir. Orada tekkelerini kurmuşlardır. Küçük çaplı ziraat yapmışlardır. Elde ettikleri gelirle fakir halkın karnını doyurmuşlardır. Hatta her tekkenin kapısında bir sadaka taşı konulmuştur. Şu yükseklikte, aşağı yukarı bu kürsü yüksekliğinde, içi oyuk bir taştan, yuvarlak taştan meydana gelir. İçine akşam olmadan para konur. Gece ihtiyaç sahipleri gelir, oradan ihtiyacı kadarını alır, giderler. Böylece veren el, alan elden üstündür hesabı göstermezler kimseye. Dolayısıyla böyle bir sistem vardır ve gönüller fethedilmiştir. Onun için gönül erlerdir bu dervişler. Buna Ömer Lütfü Barkan kolonizatör Türk dervişleridir. Anadolu'da da geçerlidir. Baba ünvanlı, dede ünvanlı birçok türbe vardır. Samut Baba denir, işte Geyikli Baba vesaire gibi. Bu insanlar fütüvvetnamelerde isimleri olarak Alperen olarak geçer. Ve bunlar gönülleri fethederler gittikleri yerlerde. Osmanlı ordusu gittiği zaman o devletin ordusuyla savaşları mağlup eder ve o halkı kendisine bağlamak için hiçbir girişimde bulunmaya gerek duymaz. Çünkü kendiliğinden zaten o yönetimi benimsemişlerdir. Böyle bir yerleşim söz konusu olmuştur. Keza bakın Iğdır bölgesinde de Karakoyunlara ait koçbaşlı mezarlar, taşlar bulunmaktadır. Ki o bölgelerde yaptığımız çalışmalar vardır. Kars'ta yaptığımız çalışmalar vardır. Dolayısıyla bunlar her biri yok edilmeye çalışıyor. Bir takım işte özellikle bu terör grupları tarafından mezarlıklar yok edilmeye çalışılıyor. Sebebi demin söylediğim gibi mezarlıkları yok ederseniz orada yaşadığınızı delilin ortadan kaldırmış olursunuz. Bu bakımdan mezarlıklar önemli. Tarih kurumundayken bununla ilgili çalışmalar yapmıştık. Hatta 15 dakikalık CD'ler yaptık. Mezarlar diye, mezarlıklarımız diye.
Onları yapmıştı. Şimdi ekranda gördüğünüz haritaya bakın. Hani Diyarbakır'ı görüyorsunuz bakın. Diyarbek yazıyor. Bunlar 16. yüzyıla ait Türkiye, Arabistan, Asya Türkiye'si, Arabistan falan diye yazıyor. Bakın burada Anadolu, işte Türkiye, Avrupa Türkiye'si ama bakın Armenia diyor, Georgia diyor ve Kürdistan buradadır bakın. Yani Anadolu ile hiç alakası yok. Tam tersine bu Hakkari bölgesi Türkomanya diye geçiyor. Yani bu haritaları biz yapmadık. Bu haritaları Batılılar yaptı. Nitekim Osmanlı Devleti diyoruz biz ama Batılılar hiçbir zaman Osmanlı kelimesini kullanmıyor. Sonradan Lampir Ottoman diyorlar. Osmanlı İmparatoru. Aslında Türk İmparatoru diyorlar. Şimdi bakın aynı şekilde yine 16. yüzyıl 1500 yıllarda keza aynı şekilde yine Türkomanya bakın buralar. Van keza aynı şekilde Van diye geçiyor. Diyarbakır, Diyarbakır diye geçiyor. Kürdistan diye geçmiyor. Bugün tabii birileri çıkıyor. Anadolu'da Kürdistan vardı. Yok kardeşim Anadolu'da Kürdistan. Alparslan'ın ordusu içerisinde bilmem 10.000 Kürt atlısı vardı. Yok kardeşim. Çanakkale'de vardı diyor. Yok kardeşim. İstediğiniz kadar araştırın bakın. Yok. Ha buradaki Kürtleri aşağılamak için söylemiyorum. Bir takım ideolojik olarak bunları ortaya koyanlara karşı bu sözlerim. Yoksa Kürtler Allah nasıl yarattıysa onu öyle kabul etmek zorundasınız. Türk olarak yaratır, Fransız olarak yaratır, bilmem neyse. Hepsine saygı duyarız. Mesele bu. Ama bir tarihi gerçek olarak anlatmaya kalkıştığımızda bunları görmek durumundasınız. Keza bakın 16. yüzyılda yine bakın yine Türkomanya, bakın yine Türkomanya. Ta aşağıda Kürdistan bakın hemen ana kadar Süleymaniye Erbil bölgesi. Yani bir haritada değil ki bütün haritalarda öyle. Şimdi siz bunları yok sayamazsınız. Keza aynı şey burada da geçiyor. Bakın aynı şey burada da var. Yine burada da var. Hangi bir tanesini sayacağız? Zaten TÜRSİA yazıyor. Bakın dikkat ederseniz. Yani Türk devleti olarak görüyorlar Osmanlı Devleti'ni, Batılılar. Ama bizimkiler Osmanlı torunuyuz diyor. Türk torunuyuz diyemiyorlar. Şimdi bütün mesele şu. Tarihimizi doğru öğretmediğimiz anlaşılıyor buradan. Eğer Emin Oktay'ın veya bilmem neyin tarihiyle anlatmaya kalkışırsanız bunu doğru anlatamazsınız. Malazgirt Savaşı'yla başlatırsanız doğru anlatamazsınız. Veyahut da sadece bunlar değil. Eğer siz Malazgirt Savaşı'nı sadece büyük bir zafer olarak anlatmaya kalkışırsanız işte gençlerinize, çocuklarınız barbar olarak nitelendirilen Batı'nın etkisinde kalır. Halbuki Malazgirt'le birlikte nasıl bir medeniyetin Anadolu'ya girdiğini anlatmamız lazım. İşte böyle. Şu taşı, Bozkır kültürü rastgele bir medeniyet yapabilir mi? Mezarda ahlat mezar taşları bakın hepsi böyle. Siz bunu anlatmak zorundasınız. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Türkler Anadolu büyük bir medeniyetle tanıştı diyeceksiniz, anlatacaksınız. Çocuğa bunu anlatırsanız olur. Gibi camideki şu yapıyı siz Bozkır kültürüyle yapamazsınız. İşte hep ben bunu söylemiştim tarih kurumundayken de. Dedim ki 10 dakikalık, 12 dakikalık CD'ler yapalım. Drama şekline sokalım gerekiyorsa ve gençlere bunları verelim, bunları görsünler, izlesinler, sonra bunun üzerinde tartışma yapsınlar, tarih tartışmaları. Bakın her şeyin başında tarih gelir. Tarihçi olduğum için söylemiyorum. Neden biliyor musunuz? Her şeyden önce özünü öğrenir çocuk. Nasıl bir medeniyete ve nasıl insanlığa uygun bir insan tablosu olduğuna kendi atalarında onu öğrenir. Şimdi mesela Atatürk'te de aynı şeyi yapıyoruz. Atatürk tamam da Atatürk'ün nesini anlatacaksınız? Bakın tarihte ilk defa Büyük Türk Milleti diyen bir liderdir Atatürk. Büyük Türk Milleti. Bugün diyemiyor kimse. Milletimiz diyor herkes. Ama o Büyük Türk Milleti diyordu. Şimdi dolayısıyla bir lideri anlatıyorsanız onun insani taraflarını anlatacaksınız. Nasıl saygılı olduğu. Mesela ben bir tane örnek vereyim size. Herkesin okumadığı bir örnek vereceğim. Latife Hanım'ın evrakı içerisinden. Atatürk'ün Latife Hanım'a yazdığı bir mektup var.
Boşanma mektubu, ayrılma mektubu. Nasıl nazik bir üslup kullanmış görseniz hayretler içinde kalırsınız. Kaldı ki Atatürk'e karşı Latife Hanım'ın maalesef çok büyük bir baskısı var. Bundan Atatürk artık bizar oluyor. Ayrılmak durumunda ondan dolayı kalıyor. Fakat enteresan olan şey şu, böyle olmasına rağmen çok nazik bir şekilde ayrıldıklarını belirten bir üslupla yazmış mektubu. İşte insan Atatürk'ü anlatacağız. Dolayısıyla bakın, bunların hepsini ortaya koyduğunuzda Türk milletinin birbiriyle bağlarını daha sıkı sağlayabilirsiniz. Gençlerinize tarihinizi doğru öğretirseniz onları daha doğru bir şekilde birbiriyle kenetleyebilirsiniz. Ben onun için hep derim ki liseyi bitiren bir genç Van'ı görmeli, Ermeni mezalimini orada görmeli, Erzurum'u görmeli, Kars'ı, Iğdır'ı görmeli, Ankara'yı görmeli, Diyarbakır'ı görmeli, Konya'yı görmeli, Çanakkale'yi görmeli, Edirne'yi görmeli, Bursa'yı görmeli. Bunları görmeden bir genci mezun etmemeliyiz. O zaman Hakkari'den gelen gençle Edirne'den gelen genç Ankara'da aynı üniversitede okurken ortak paydalar olacaktır. Onun için ben mesela Türk dünyasının bir araya gelmesi için alfabeden önemli olan şey nedir? Ortak tarihi ortaya koymaktır. Buna girişimde bulunmuştum 1994'te. Maalesef Türk Cumhuriyetlerinin henüz kendi milli tarihlerini yazacak pozisyonda olmadıkları için yarım kaldı. Yazdık, sürekli değiştirdiler. Yazdık, sürekli değiştirdiler. Yazılamadı. Ama benim hedefimde şu var. Eğer biz Türk dünyası bir araya gelir, ortak tarihimizi yazar ve tarih kitapları, ders kitapları bu ortak kaynağa dayanırsa aynı tarihin mensupları olduğunu gençler öğrendiği takdirde Türk birliğinde kurarız, her şeyi yapabiliriz. Her şey ona bağlı. Çünkü aynı tarih, milletin evlatları olduklarını görmeleri lazım. Aynı medeniyetin insanları olduklarını görmeleri lazım. Bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi onun dışında enteresan bir şey, İsveç'te bu taş Tarih Müzesi'nde aşağı yukarı bu tavan kadar yükseklikte bir taş ve burada bir atlı var, elinde kalkan ve kılıcıyla, şurada da 2 tane köpek var, atın üstünde kişi. Burada da 2 satırlık bir yazı var. Buna İsveç bilim adamları Futurhalk alfabesi demiş. Futurhalk. Neden? Burada F falan gibi şeyler var ya alfabede görüntüler. Bu aslında bizim Türk alfabesi. Okuduğunuz zaman ben bunu Türk bilim adamlarına da vermedim. Rus bilim adamı Dimitri Vasilyev vardı, Göktürkler üzerine çalışan. Ona okuttum. Bizim de üyemizdi tarih kurumunun. Türkçe, Göksüpek falan diye Türkçe çıktı. Ve Bilimler Akademisi'ne başvurdum tarih kurumu olarak. İsveç Bilimler Akademisi'ne. Gelip bunları birlikte araştıralım. Çünkü eski kiliselerin mezarlıklarında da aynı yazıyla mezar taşları var. Orada. Ayrıca Belçika'da, Norveç'te, Hollanda'da ve Almanya'da da aynı yazılı taşlar, 4500 yazılı taş var. Dedim ki birlikte araştıralım. Cevap bile vermediler. Çünkü araştırdığımızda çıkacak sonuç Avrupa tarihinin yeni baştan yazılmasını gerektirecekti. Vikinglerin alfabesi buna dayanıyor. Grek alfabesinde birçok harf bununla bağlantılı. Ama asıl olan Türkiye'deki arkeologlar hep Ege, eski Yunan veya Roma arkeologları. Türk arkeoloğu yok maalesef Türkiye'de. Türk arkeoloğu yok. YÖK'e başvurdum. Dedim ki bazı üniversitelerde hiç olmazsa 10 kadar Türk arkeoloğu yetiştirelim. Songöl'de yaptığımız araştırmalarda enteresandı. Türk arkeoloğu bulamadığım için sanat tarihçi göndermek zorunda kaldım. Songöl'de yaptığımız araştırmalarda kurganlar var orada. O kurganlarda 3100 metre yükseklikte ki orada ben mesela 3100 metre çıktım, kar yağdı. Ve 15 gün sadece kazı yapabiliyorsunuz. Kaz tüyü şeyler aldım, uyku tulumları aldım, çadırlar aldık orada insanlar için. Ve sivrisinekler var, enteresandır. Kemikli, vurduğun zaman çat diye ölüyor. Acayip iri iri.
Böyle. Orada yine insanlar yaşıyorlardı. Orada yaptığımız kazılarda bir sürü seramik çıktı. İnsanın iskeletlerinin yanı sıra at iskeletleri çıktı. Atlarıyla beraber gömülüyor Türkler biliyorsunuz. Veya kılıç kalkanıyla eğer hükümdarsa, sultansa kendi kılıcı, yayı ve kalkanıyla birlikte gömülüyorlar. Ki nitekim Alparslan'ın mezarı da bu şartlar içerisinde yaptığım araştırmalarda aşağı yukarı yerini tespit etmiş durumdayım ama siyaseten kullanacaklar diye vermiyorum kimseye. Yarın bir gün inşallah imkan doğar, doğru düzgün bir iktidar olur. O zaman bunların hepsini ortaya koyarız. Çok çabuk. Yani 2 ay içerisinde çıkarırız hepsini. Sadece Sultan Alparslan değil, Çağrı Bey'in babasının mezarı da aynı yerde yan yanalar. Hepsini çıkarırız. Hatta gittiğimde tespit ettiğim krokisini çizdim. Televizyon sürekli çektiği için TRT başka yerlerde yaptım, krokilerde çıkardım. Hangi yerde olduklarını bir türlü anlayamadı kimse. Şimdi çünkü bunu siyaseten kullanmaya kalktılar. Ayasofya'da olduğu gibi. Dolayısıyla bu sefer TİKA benden istedi, vermedim. Dedim ki ben ekip başkanı yapın gidelim açalım dedim. Onu da beni kabul etmediler. O zaman MHP'de milletvekiliydim. Yapmadılar ekip başı. Dedim ki biz verin de hocam biz bulalım getirelim falan diyor. Dedim ki kusura bakmayın kitabı ben yazacağım. Benim yazdığım kitabın ismine siz adınızı koyacaksınız. Kusura bakmayın dedim. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu. İşte bu taş gibi dediğim gibi 4500 taş var o bölgede. Bu enteresan değil mi sizce? Yani Avrupa tarihi değişir mi değişmez mi? Bir düşünebiliyor musunuz? Şimdi Anadolu beylikleri olarak Selçukluların yıkılmasından sonra biliyorsunuz bir sürü Anadolu'da beylikler kuruldu. Karakoyunlar işte buradalar. Sonra Akkoyunlar buraya geldiler. Eretna Devleti, Karamanoğulları. Bunların içerisinde en küçük devlet burada Söğüt'te kurmuş Osmanlı Beyliği'ydi. Anadolu Birliği'ni kurdu. Ve bir imparatorluk haline getirdi. Şimdi dikkat ederseniz burada şunun için bunu koydum. İşte Anadolu'da kimler yaşıyorlardı görmeniz açısından. Hani biriler Türkiye Kürdistan diyor sürekli olarak ya. Öyle bir şey yok burada. Yani her aile neredeyse bir beylik kurmuşken neden onlar kuramadılar? Yok, çünkü yoktular. Ne zaman geldiler? Yavuz Sultan Selim'in Safevilerle savaşından sonra geldiler. Çünkü Anadolu'nun doğusunda, güneydoğusundaki Türkler İran'a göç ettiler. Onların yerine de Kanuni döneminde Irak tarafından gelen Kürtler doldurdu. Şimdi nüfus hareketleri, devletlerin kurulması ve yıkılmasıyla yakından alakalıdır diyoruz. Tarihte hep böyle olmuştur. Bugünkü günümüzü de çağrıştırmayacak mı bu? Yani Irak'tan gelen, Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusunun %10'u kadar dışarıdan gelen büyük bir göç hareketiyle karşı karşıyayız. Ve demografik yapımız alt üst oluyor. Şimdi o zaman bunlar devleti gerçekten samimilerse kurtulmalar lazım. Ama samimi olduklarını düşünmüyorum. Çünkü zaten milli bütün değerlerimiz yok edildiği gibi yani andı, TC, ne mutlu Türk'üm diyene eğer siz ortadan kaldırıyorsanız o zaman herhalde bekleyemeyiz onlardan. Şimdi buradaki durum yine bir etnik Türklerin bulunduğu kahverengi şeyler, durumlar Türklerin bulunduğu. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapıyordum. Yarım kaldı maalesef. Tekrar şuraya geleyim. Biraz sonra göstereceğim, birkaç harita göstereceğim onunla ilgili. Balkanlardaki Türkler meselesi. Şimdi Balkanlardaki Türkler Osmanlı dönemi Türkleri değil hepsi. Çok büyük çoğunluğu aslında Karadeniz'in kuzeyinden gelen Türkler. Yani şuradan gelen Türkler. Mesela Bulgarlar Hazar Devleti içerisindeyken Hazar Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte bir grubu Bulgarların Volga Bulgarları adı altında Volga bölgesinde bulunuyor hala. Bulgar adını taşıyarak. Bunların aslında geldikleri Karadeniz'in kuzeyinden şuraya geliyorlar önce. Dobruca bölgesine geliyorlar. Daha sonra Bulgaristan'a gelip kendi adlarını veriyorlar bu coğrafyaya. Aslında Slavlaştırılıyor Bizanslar zamanında. Şimdi ama Macaristan'da olduğu gibi
Bulgar bilim adamları da yavaş yavaş ya bizim aslımızda Türktür, biz de bunu araştıralım demeye başladılar. Ve araştıracaklar ve sonunda her şey olduğuna varacak. Şimdi, şunu da söyleyeyim, Türkçeyi Türkleştirmeye çalışmıyorum, onu da özellikle belirteyim. Yani herkesin Türk olmasına gerek yok. Ama gerçekler böyle. Şimdi başka hangileri gelmişti? Bunlar gelmişti, Kumanlar gelmişti, Avarlar gelmişti, Uzlar gelmişti, Peçenikler gelmişti. Karadeniz'in kuzeyinden çok büyük bir Türk grubu geldi. Bakın mesela Kumanlar nerede şimdi? Balkanlardaki Kumanlar nereye gitti? Kumanova hala duruyor Makedonya'da. Ama nereye gittiler? Veyahut da Avarlar nereye gitti? İşte Macaristan'dakiler mi sadece? Peçenekler nerede? Çünkü Peçenekleri Bizans kuşattılar. Almanya ramak kalmışken Kumanların yardımıyla Peçenekler dağıtıldı. Bir kısmı Anadolu'ya sürgün edildi, bir kısmı Balkanlara dağıtıldı. Nitekim Osmanlı tarih kayıtlarına baktığımız zaman, mesela Çemişkesi'ye baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Tarih defterlerinde, vergi defterleri bunlar. Diyor ki, Sevindik, Güvendik, Burak, Toktamış isimlerini taşıyor ama Hristiyan. Ama bunlar Peçenek. Çünkü Alparslan'ın ordusu içerisinde bulunan Türkler, Alparslan'a karşı mücadeleye getirildiklerinde baktılar ki kendiler gibi atın kuyruğunu bağlayan karşısında bir güçle karşı karşıya geliyorlar. Türkler sadece atların kuyruğunu bağlarlar. O da ata kıvraklık verir aslında. Ve baktılar ki Türkçe konuşuyor karşılar, anlıyorlar onu ve Bizans Roman Diyojen'i terk edip Alparslan tarafına geçiyorlar. Asıl önemli olan bu. Nitekim orada kalan artık işte Türkler, az önce söylediğim Türkler, Hristiyan Türkler, Karamanlar'da olduğu gibi. Musevi Türkler var. Aynı zamanda Karayip dediklerimiz. Şimdi bunlar veya da Gavuz dediklerimiz Uzlar aslında. Uz dediğimiz Karadeniz'in kuzeyinden gidenler. Bugün yani Gökoğuz falan değil, Uz dediklerimiz. Peçene Oğuz'dan yani geliyor. Peçenekler hala var Balkanlarda. Mesela Bulgaristan'da Pomaka yardım eden demek. Pomaklar aslında Bulgar aslında Türkler. Pomaklar kendilerini Türk olarak nitelendirir, dikkat ederseniz dağlık bölgede oldukları için tam Slavlaşmamışlar. Nitekim aynı şeyi siz Kumanlar'da yani Bosna'da görüyorsunuz. Boşnaklar mesela diğer Hristiyanlardan, Ortodoks Hristiyanlardan hangi şeyde ayrılır? Bogomil'dir onlar. Yani üçlüyü reddederler, kabul etmezler. Yani Ruhul Kudüs, Hz. İsa ve Allah öyle bir şeyleri yoktur onların. Dolayısıyla muhtemeldir ki bayraklarındaki zambak da zaten bugün hala Kazakistan'da, Türkmenistan'da kumaşlar üzerine işleniyor, dokunuyor. Yine Taç Mahal'e gittiğiniz zaman Taç Mahal'deki o türbenin çevresindeki kubbenin etrafında aynı zambakları görürsünüz. Ben kendilerine sorduğumda şunu söylediler bir konferansında. Dediler ki biz hangi milletteniz? Ben dedim ki araştırmak lazım. Ama o bayrağı nereden aldınız dedim. O zambağı dedim. 1000 sene önceki bir Boşnak prensinin mezar taşından aldık. Şimdi o zaman dedim araştırın. Kazakistan'da aynı zambak vardır. Türkmenistan'da aynı zambak vardır. Taç Mahal'de aynı zambak vardır. Bazı bizim kültür varlıklarımızda da aynı zambak vardır. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Tabii arkeolojik kazılar falan yapılması lazım. Ama nereye gittiler? Orada duruyorlar aslında. Veyahut da nasıl Macaristan'da ki şöyle bir hatıram vardır onlarla. Yıl 1976, ben asistanım o tarihte. Macaristan'dan bir grup geldi. Rakoczy Ferenc sempozyumu yapmıştık. Bir Macar mültecidir Rakoczy. Tekirdağ'da da var, onun konağı vardır Rakoczy'nin. Onunla ilgili sempozyum yapmaya gelenlere dedim ki Atilla, İmre falan isimlerini taşıyorlar. Dedim ki sizin aslınız Türk'tür. Hayır biz Türk değiliz dediler. Ya dedim kendi tarihçiniz var. Gülen Mehmet'e okusanıza Macar tarihini. Orada çünkü Gülen Mehmet diyor ki Macaristan'a 9 kavim gelmiştir, 7'si Türk'tür diyor. Şimdi bunu söylemiştim. Yıl 2001, ben tarih kurum başkanıyım. Bunu söyleyen arkadaşlar da Macaristan Bilimler Akademisi tarih bölümünün başkanı oldular. Ve beni Macaristan'ın kuruluşunun 1000. yıl dönümünde konferansa davet ettiler. Gittim,
Akademide konuşma yaptım. Ve herkes Türk olmuşlardı o tarihte. Ve Turan toplantıları yapıyorlar. Ve Cumhurbaşkanı da katılıyor buna. Dolayısıyla aslında tarih eninde sonunda ortaya çıkar. Ne yaparsanız yapın doğrular karşınıza çıkacaktır. Saklamanıza, kıvırmanıza gerek yok. Onun için tarihi objektif ve doğru anlatmak zorundasınız. Bunu anlatmazsanız işinize yaramaz. Yarın Atatürk'ün dediği gibi tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır der Atatürk. Dolayısıyla bir sözü daha vardı. Ben hep arkamda o yazıyı tutardım tarih kurumundayken. Biz her zaman hakikat arayan, onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret eden insanlar olmayı istiyordu. Şimdi aslında mesele şu. Herkesi Türk yapmak zorunda değiliz. Gerçekten değiliz. Ama bir gerçek var ki Türk tarihini maalesef gençlerimize yanlış öğretildi. Biz bile bilmiyorduk lisedeyken. Üniversiteye girdiğimizde bazı şeyleri biz bile orada bile okumadık. Mesela Ermeni konusunu hiç okumadım. Ben İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Ama ben Ermeni soykırımı falan gibi bir şeyi hiç okumadım. Ne zaman ben işe girdim? Arşivde daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığım zamanında. O zaman Ermeni belgelerine ulaştık, onları okuduk, kitap yazdım, bir Ermeni tescili ve gerçekler diye Almanca'ya çevrildi, İngilizce'ye çevrildi vesaire. Kore diline çevrildi, Arapça'ya çevrildi vesaire. O zaman gördük neyin ne olduğunu. Sonra bir öğrendim ki benim mesela teyzem 109 yaşında vefat etmişti. 13 yaşındaydı o tarihte, bu 1915'te. Düşünün. Ve onu o anlattı sonra. Dedem 1876'da doğmuştu. Dedem hiç anlatmadı. Çünkü o travmayı bir daha yaşamak istemiyorlardı. Fırınlarda yatmışlardı çünkü Kozan'da. Ermeniler. Dolayısıyla o travmayı yeniden yaşamadıkları gibi bize de aktarmak istememişlerdi. Halbuki Anadolu'daki Türkleri de şimdi aynı şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu yerel nüfusla birlikte. Çünkü siz karşınızdaki devleti yöneten insanlara bakın. Eğer Türklükle ilgili her şeyi silmeye başlamışlarsa bilin ki iyi niyetli değiller. Andın neresi kötüdür? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, kötü bir şey değil ki yasam. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu ve milletimi özümden çok sevmektir. Fedakarlık yapıyorsun. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Kardeşim yani bunu söylediğinizde niye kötü olsun? Ama kendilerini Türk hissetmeyenleri yönetiyorsak o zaman böyle olur. Bakın elin adamı nasıl çalışıyor? 1989 yılında Almanya'da yayınlanan Tübingen Atlas'ta da kaynak olan Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik gruplar adlı kitaba göre 47 etnik grup var. Orijinali ekranda gördüğünüz kitap. Şimdi zaten ben bu kitabı Tübingen Atlas'ından bunları gördükten sonra aşiretlerle ilgili çalışmaya başladım. Anadolu'daki aşiretlerle ilgili. Ve 252 tahlil defteri siyakatla yazılmış defterden çıkardığım o bilgiler Anadolu'da aşiretler, cemaatler, oymaklar kitabı 252 tahlil defteri. Tahlil ne demektir biliyor musunuz? Bu aslında vergi defteridir. Köy, kasaba, mezra, şehir, mahalle hepsinin yer aldığı bir defterdir bu. Evliler, bak evli insanlar, bekar erkekler, kızlar değil, hanımları yazmıyorlar çünkü vergi almıyor kanunlardan Osmanlı Devleti. Ve mücerret adı altında bekar, bive adı altında dul hanımlar, imam, piri fani adı altında yaşlı insanlar, mağrur adı altında engelliler, ama ayrıca yazılmış mesela onlar. Ne kadar üretim yapıyorsunuz? Kaç tavuğunuz var? Kaç öküzünüz var? Ne kadar araziniz var? Ne kadar geliriniz var? Kaç kuvarınız? Her şeyi orada görebilirsiniz. O defterde. O kadar teferruatlı. Bugün var mı bilmiyorum. Ama o zaman var. Ermeni olarak, Rum olarak. Sadece Türk olarak yazılmıyordu. Kanundan sonraki dönemde Müslim olarak yazılıyordu. Ama kanundan önce Türk olanlar da hangi boydan oldukları da yazılıyordu. Hangi şeyden,
Çünkü Kanuni döneminde meydana gelen büyük isyanlarda büyük aşiretler rol oynadığı için, özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde işte Teke bölgesindeki Türkmenler isyan ettikleri için Şah İsmail'le bağlantılı olarak, ondan dolayı Kanuni döneminde büyük aşiretler cemaatlere bölünmüştür ve küçük aile şeyleri haline getirmiştir, parçaları haline. Mesela Okçu İzzet Düllü diye bir aşiret var. İzzet Düllü, İzzettin Bey'in başkanlığında. Okçu kelimesi yaptıkları görevden dolayı verilmiştir. Yaycı, okçu. Bunlar bir takım devlete işte ok ve yay yaparlar ve vergilerden muaf tutulurlar. Buna benzer isimler altında alınmışlardır. Bunların hepsini orada görebilirsiniz o şeylerde. Ve federasyonlar oluşturmuştur. Mesela Halep Türkmenleri Federasyonu oluşturmuştur. Yeni il, Sivas Kangal bölgesidir. Yeni il o bölgedir. Yeni il Türkmenleri denmiştir. İşte boynu yoğunlu, işte boynu inceli Türkmenler Kırşehir bölgesinde mesela. Bunlar farklı boylara mensup cemaatler bir araya getirip bir federasyon oluşturmuşlardır. Böylece bir araya gelip isyan edemesinler diye ayırmıştır Osmanlı bunları. Dolayısıyla ondan sonra ulaşmak çok zor oluyor gruplara, kişilere. Ama ben Fatih döneminden başladığım için, Kanuni dönemini de içine alan 1650'ye kadar bunlar da orada yer alabiliyor. Yani bir defterde yer alıp daha sonraki defterde yer almasa bile onları karşılaştırarak bilgisayar ortamında yaptığınız için yerine oturtabiliyorsunuz. Bu aşiretler 41.292 aşiret yer alıyor bu benim söylediğimde. Mezralarıyla, yaylaklarıyla, kışlaklarıyla. Onun için lakabınızı biliyorsanız, geçmişteki lakabınızı biliyorsanız, şimdiki soyadınız değil, lakabınızı biliyorsanız, köyünüzün eski ismini biliyorsanız orada kendinizin aşiretini çıkarma imkanı var. %100 değil. Ama çünkü burada sadece aşiretler var. Yerleşik halk yok. Bu sözünü ettiğim kitapta. Bir de yerleşik halk da var. Dolayısıyla işte o çalışmayı bu yapılmış çalışmaya bağlı olarak yaptım. Bakın 47 etnik grup haline getirmişler. Ama ne diyor? Türkler Sünni, Türkler Alevi, Türkler Sünni yörük, Türkler Alevi yörük, Türkmenler Sünni, Türkmenler Alevi, Tahtacı Alevi, Abdal Alevi, Azerbaycan Türkleri Şii, Azerbaycan Türkleri Karapapak, Uygurlar, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, Özbek Tatarlar. Düşünüyor musun? Her birinin etnik grup saymışlar. Çünkü Türkiye'yi bölmek istiyorlar adamlar. Türk birliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Bunlara karşı ilmi cevap vermek zorundasınız. Şimdi işte bu sebeple o araştırmayı yaptım. Bakın burada devam ediyor zaten onlar. Artık şeylere indirmişler. Hotamışlar diyor, Avşarlar, Baraklar, Çepliler, Nalcılar vesaire gibi. Şimdi haliyle bunlara karşı bir çalışma yapmamız lazımdı. İşte o çalışmayı yaptım. Bakın Akkeçili yörükleri var. Neredeymiş? Birecik, Kütahya, Mardin bölgesindeymiş. Akkeçiler, Karakeçiler var biliyorsunuz. Sarıkeçiler gibi. Akkoyunlu Türkmenleri, Akçaköy yörükleri, Ali Beyli taifesi, Andırın, Haruniye yörükleri, Aslanali taifesi, Atçeken yörükleri. Ki Atçekenler şu bakımdan önemli. Konya, Cihanbeyli Sultaniye bölgesindedir bunlar. Osmanlı ordusuna at yetiştirirler ve Osmanlı ordusu Türkmen atlarına biner. Türkmen atın özelliği şudur. Cüsseli değildir ama çok çevik, hareketli ve uzun süreli koşabilen atlardır. Onun için Osmanlı Devleti'nde ceza kanunnamesinde hiçbir şey el kesme cezası yoktur. Fakat at hırsızlığına ceza vardır. El kesme cezası vardır. Hiçbir şey yoktur bakın. Sadece at. Yabancıya satılacak atın iyiliş edilme şartı vardır. At neslinin gitmemesi için. Bugünün tankı gibi düşünün. Dolayısıyla atlarla ilgili kitaplar yazılmıştır. Onların bakımları ile ilgili yazılmıştır. Dolayısıyla eğerler düzeninde mesela Osmanlı Devleti'nde eğerlerin, ondan sonra üzengilerin nasıl yapılacağı belirtiliyor. Mesela eğerlerin arka kısmının yüksek olması, eğerin kısa olması şartı var. Sebebi de bir süvari ayağa kalktığında kısa eğerde atın başının üzerine kadar yükselip ok atabiliyor. Veya arkası yüksek tutuluyor, arkadan atılacak mızrak ve oklar ona hedef olarak alınıyor. Yani her birinin bir sebebi vardır.
Dolayısıyla bu yörükler de bunlarla meşguller. Dikkat ederseniz dünya kadar yörük grupları var burada. Haliyle bunların bugün Türkiye genelinde düşündüğünüzde hani nüfusun yüzde kaçı işte Türktür falan gibi iddialar var ya, aslında çoğunluğu Türk olmasına rağmen kriptolar tarafından maalesef Türkiye yönetiliyor. İşte ama burada Türk'üm diyen insanlar bir araya gelmemesinden kaynaklanıyor bu da. Bunları çok dikkatlice değerlendirmemiz lazım. Bakın işte yok Çemişgezek, Mardin, Kilis, Saruhan vesaire. Şimdi 70, 80, 89 tane bakın yörük grubu olarak nitelendirilir Osmanlı belgelerine göre. Şimdi 1453-1600 yıllar arasında vergi kayıtlarına göre Türkmen ismiyle anılan 39.028 cemaat var. 1.067.136 çadır. Her çadırda anne, baba ve 4 çocuk ortalama olarak alır. Çünkü genelde 10 çocuktur. Özellikle göçebelerde. 10 çocuk. Ama biz 6 alsak da 7 de alsak 1 milyonsa o tarihte 7 milyon demektir. Sadece göçebeler. Yerleşik halk değil. Bu açıdan düşündüğüm mücerret dediğimizde bekar erkek nüfusudur. Bunlardan yılda 6 akçe vergi alınır. Sebebi de çalışmaya teşviktir. Ama kızlardan, evlenecek kızlardan vergi alınmaz. Çünkü onlar çeyiz hazırlayacaklardır. Vesaire. Onun için onlar muaf tutulmuştur vergiden. Böyle bir yapı vardır. İşte ekrat olarak nitelendirilenlerin sayısı da çadır sayısı 36.000. Şimdi diğer taraftan Oğuz boylarının durumları. Avşarlar cemaat olarak bakın 5.406. Çadır sayısı da 140.357, 43.000 genç erkek nüfusu var. Yani artık vergi verecek hale gelmiş kişi var. Neredeyse bir ordu yapıyor. Aynı şeyi Beydili, Kayı, Bayat öyle baktığınız zaman Yiva, ki mesela Yiva dediğimiz zaman şunu söyleyeyim. Zeydanlar var ya Hakkari'de. Yiva boyundan onlar. Mesela Yiva boyundan. Ve iki bölgede yaşıyor Yiva bunlar. Zeydanlar. Bir Maraş bölgesindeki yörüklerin içerisinde, bir de Bitlis bölgesindeki yörükler içerisinde. Tatvan vesaire köy, bunların köyleri. Oradan gitme Hakkari bölgesine. Ki Rüstem Zeydanlı'ya göstermiştim, belgeleri de vermiştim. Aynı şey mesela İzollar. İzollar Avşar boyundandır. Şavaklar Bayat boyundandır. Rişvanlar İğdir boyundandır. Gibi veya Beraziler Badıllı veya Beydili boyundandır. Gibi çeşitli boylara mensup aslında Türkiye'de Kürt diye bilinen çok geniş bir Türkmen grubu var. Burada tabii Varsak gibi, Çunkar gibi, bir takım Barak gibi aslında Oğuz boylarına mensup olup da 24 boyu içerisinde yer almayanlar var. Bunlar bu adla tanınıyorlar. Ama Varsakların dokudukları kilimlere bakarsanız oradaki damgaları gördüğünüzde Avşarlara mensup olduğunu görüyorsunuz. Barakların keza aynı şekilde diğer bir takım boylara mensup olduğunu görüyorsunuz. Mesela Anadolu'da Avşarlar nerede yaşıyordu? Bakın burada. İşte Halep Türkmenleri de var ya, daha Halep dahil. Ben sadece Anadolu'yu yaptığım için Rumeli'yi yapmadım. Biraz sonra gösteririm onu da. Ama burada önemli olan Avşarların yaşadığı bölgeler bunlar. Keza aynı şekilde Beydililerin yaşadıkları bölgeler. Böyle tek tek haritalar üzerinde baktığınızda Bayatların bulundukları bölgeler, Kayıların bulundukları bölgeler, Döğerlerin bulundukları bölgeler, Oğuz Bayındır boyunun bulundukları bölgeler, Eymür'ün, Yiva'nın ve diğer yörük grupları. Şimdi bir de şunu özellikle koydum onu. Rumeli'ye giden yörüklerle ilgili Anadolu'dan gönderilen yörükler. Bunlar hangilerdir? Kocacık yörükleri, Tanrıdağ yörükleri, Vize yörükleri, Selanik yörükleri, ondan sonra Vize yörükleri gibi yörük grupları var. Naldöken yörükleri. Bunlar fetih sonrasında fethedilen topraklara Anadolu'dan Osmanlı Devleti tarafından mecburi iskana tabi tutulan gruplardır. Çünkü oranın Türkleştirilme çalışması vardır. Daha ileri karakollara yani bölgelere
bir fütuhatta bulunacaksanız arkanızın sağlam olması lazım. Onun için Osmanlı Devleti Tuna Nehri'nin gerisini ana vatan olarak belirlemiştir ve en çok yatırımı da Anadolu yerine oraya yapmıştır. Orayı terk etme düşüncesine değildir. Ama maalesef kaybedildi. Bir takım kişiler çıkıyor, kimisi siyasi, kimisi başka türlü çıkan insanlar diyor ki işte suyun öbür tarafından gelmiş falan gibi laflar ediyorlar Rumeli'den gelen, Anadolu'ya tekrar gelen insanlara. Halbuki Nandöken yörükleri İzmir bölgesinden duruyor. Kocacık yörükleri Atatürk'ün de mensup olduğu yörük grubudur. Onlar da Ankara'yla işte Konya arasındaki bölgelerde yaşıyorlar vesaire. Şimdi o zaman ama Osmanlı belgelerinde aynı şunu diyor. Öteden beri Osmanlı Devleti'nin güzide ve cengaver, itaatli, ferman dinleyen askerlerinden olan ve eski seferlerde düşmanla yapılan savaşlarda kendilerinden nice yararlık ve yüz aklıkları görülen Anadolu'dan Rumeli'ye geçip burada vatan tutmuş bulunan yörüklerin evladına Evlad-ı Fatihan isminin verildiği diyor. Yani Evlad-ı Fatihan, yani fethedenlerin torunları, evlatları, çocukları anlamında. Ama kendini bilmez bazı kişiler çıkıyor, Suriye'den gelenlerle Rumeli'den gelenleri eşdeğer tutmaya kalkışıyorlar. Şimdi tabii haddini bilmemekten mi diyeceksiniz, cehaletten mi diyeceksiniz, yoksa hıyanetten mi diyeceksiniz, siz karar verin. Şimdi Rumeli yörüklerine baktığınız zaman mesela Nandöken yörükleri, dikkat edin, nerede, hangi bölgelerde yer aldıkları yazılı. Tanrıdağ yörükleri nerede yer aldı? Tanrıdağ biliyorsunuz zaten demin söylemiştim ya, Kırgızistan'da kazı yaptığımız dağların ismi aynı zamanda. Selanik yörükleri, Ofçaboru yörükleri, Vize yörükleri, Kocacık ve bir de Tatarlar var. Kırım bölgesinden gelen Aktal Tatarları diye bilinen. Çünkü Kırım'ın Rus idaresine girmesiyle birlikte oradaki Tatarlar Anadolu'ya doğru, önce Rumeli'ye sonra Anadolu'ya gelmişlerdir. Bugün Eskişehir yoğunluklu olmak üzere Tatarlar bulunuyorlar. Keza haritaya dökecek olursak, şimdi onların hepsini birlikte hangi bölgelerde işte yerleştirilmiş olduklarını buradan görmek mümkün. Bununla ilgili çalışmaya başlamıştım ama şimdilik ara vermek zorunda kaldım bu siyaset sebebiyle. Ama ileride yaparız inşallah. Keza 1890 tarihli Osmanlı şeylerine göre, yani Stanford Shaw'un sicil nüfus dairesi verilerine göre yaptığı bir nüfus istatistiği var burada keza. Şimdi bunları hızlı geçeceğim. 1914 itibariyle İngiliz arşivlerinden aldığımız bu haritada işte Türklerin yoğun yaşadığı yerler diye belirtilen bölgeler burası. Diğerleri değilmiş, Türk değilmiş buralar. Öyle diyor İngilizler. İşte buralar Kürt bölgesiymiş. O tarihte bakın bugün aynı haritalar çiziliyor. Hiç değişmiyor. Tarihe iyi baktığınızda kimin ne yapmak istediğini anlamamanız mümkün değil. Ben şunu yapmıştım. Şimdi ben arşivdeyken oradaki genel müdür yardımcılığı vekil olarak bulunuyordum. Genel müdür vekil olarak bulunuyordum. Geldi. Abramovich büyükelçi olarak, Amerikan büyükelçisi geldi. Bana şunu söyledi. Siz dedi, Yusuf Bey dedi, bizim Temsilciler Meclisi'nde Ermeni belgelerinizi açmadığınız düşünülüyor. Ne diyeceksiniz bu konuda dedi. Ben çok hazırlıklıydım. 680 Amerikalı araştırmacı gelmiş o zamana kadar Osmanlı arşivlerine. Hiç kimse Ermeni konusunda araştırma talebinde bulunmamış. Ben dedim ki, Temsilciler Meclisi dedim, bakın böyle bir durum var. Nereden biliyor dedim. Böyle bir talepte bile bulunmamışsınız dedim. Nereden biliyor dedim. Onu ben bilemem dedi. Bilemediğiniz şeyi niye soruyorsunuz dedim. Şimdi adam, ya çok ukala insanlar bunlar. Sizi ezmeye çalışıyorlar karşısında. Ben de tabii asla ezilecek bir hava yok. Avşar sonuçta. Avşar sesleri. Ondan sonra dedim ki aşağı inelim, kendiniz sorun. Amerikalı 25 kişi çalışıyor hala. Niye onlara sorun, niye araştırma yapmak istemiyorlar? İndi, hemen kapının orada genç birisi vardı. Dedi ki Ermeni konusunda araştırma yapmak istiyor musunuz dedi. Adam sanki ben öğretmişim gibi Osmanlı Devleti'nin dedi soykırım yaptığına inanmıyorum dedi. Amerikalı. Ondan sonra dedim başkasına sorun. Ona sordu, o da aynı ona benzer bir cevap verdi. Sonra dedi ki bakın kataloglar burada. O zaman daha bilgisayar sistemini kurmamıştık. Bakın dedim burada 1000 tane katalog var. İçinden istediğinizi çekin alın. Bakın indeksine bakın var mı yok mu? Açtığı sayfalarca. Dedim ki ben tesadüf demeyin dedim, bir tane daha alın. Bir daha aynısını görünce bana dedi ki bunu dedi bildirseniz Temsilciler Meclisimiz hiç olmazsa doğru bilgi öğrenir. Kusura bakmayın ben dedim sizin Temsilciler Meclisi'nin genel müdürü değilim.
Ben araştırmacılara hizmet ederim. Siz dedim kendiniz öğreneceksiniz bunu. Sonuçta gitti. O zaman Ahmet Selçuklu Turgut Özal'ın müsteşarıydı. Ben yaptığımı anlatınca niye siz kendiniz vermediniz falan gibisine laf etti. Dedim ki ben onun genel müdürü değilim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin genel müdürüyüm. Dolayısıyla dedim kendisinin alması daha isabetli oldu. Nitekim 2 gün sonra kültür müşaviri bir mektupla geldi. Abramovich'in imzasıyla bir isteğiniz olursa emir telakki edilecektir. Hiçbir emirde de bulunmadım ama. Şimdi Amerikan belgelerine göre şunlar olduğu söyleniyor yabancı bugün işte Nasturiler, Keldaniler, Süryaniler, Süryaniler, Dicle Vadisi'ndeki Musul'daki Yakubiler, Kadım Süryaniler biliyorsunuz sadece Ermeniler soykırım iddiasında bulunmuyor Türklere. Süryaniler de aynı şeyi söylüyor. Keldaniler de soykırım yaptığını söylüyorlar. İşte onların nüfuslarını kendi belgelerine göre çıkardığımızda söyledikleri kadar bir nüfus yok bile yani katledildi dedikleri kadar nüfus yok kendilerine. Kayıtlarına göre baktığımızda. Sahtekarlar hepsi. İngilizler almışlar Süryanileri önce Urmiye'ye götürmüşler Birinci Dünya Savaşı sırasında. Oradan almışlar Musul'a götürmüşler ve yolda da bir sürü Süryani hayatını kaybetmiş. Asıl katlettiren, öldürten kendiler. Ondan sonra gelmişler başka laf ediyorlar. Şimdi keza bakın Kongre Araştırma Merkezi 2008'de bunu söylüyor. Bugün aynı haritayı Amerika koyuyor. Veya Barzaniler koyuyor. İşte YPG, PYD ne derseniz adına Suriye'nin. Aslında adamlar Büyük Orta Doğu projesiyle büyük çapta arzu ettiklerini başarmış durumdalar. Ve hala içimize adam gelmiş gönderilmiyor buradan. Yani en büyük tehlikeyi yaşıyoruz. Yani şu sıralarda bunlarla bağlantılı. Bakın Amerikan merkezli yine aynı şekilde 2008'de Zazalarla birlikte %20.8'i Kürt diyor. Zazalar Kürt değil bir defa. Mesela Zazalara bakın, Tunceli'deki Zazalar İzol'dur. İzol aşiretindendir. Zazalar Amerikan araştırmalarına, kendi araştırmalarına göre Türklerin Arap ve Farslarla karışımıyla ortaya çıkmıştır diyor. Kendiler yazıyor bunu. Kürtlükle hiç alakaları yok. Ama burada gördüğünüz gibi Araplar, Farslar, Gagavuzlar, Bulgarlar, Gürcüler, Boşnaklar, Karabaklar, Romanlar, Osetler, Rumlar, Keldaniler, Kürtler, Çerkezler, Azeriler zaten onların hepsini birleştirdiğiniz zaman o Türkiye'nin nüfusu 74 o zaman 74 milyondu. Türklerin sayısı %86, %90'lara neredeyse varan bir nüfus durumu çıkıyor ortaya. Keza yine Erciyes, Fırat ve Malatya üniversitelerindeki öğretim üyeleri aynı tarihte yaptıklarında bakın gördüğünüz durum ortaya çıkmıştır. Yani Pomakları siz etnik grup sayamazsınız sonuçta. Hadi Zazaları etnik grup sayamazsınız. Türklerin içinde saymasanız bile ki içinde saymanız kesinlikle olması gereken. Ve Aleviler diyor. 8 milyon 750 bin Alevi var diyor ve ayrı bir grup gibi gösteriyor. Türklerin içerisinde göstermiyor. Peki o semahı kim yapıyor? O Alevilerin yaptığı semahı nereden aldı bu insanlar? Asya'daki semahın aynısı Şamanların yaptığı semahın aynısı figür olarak sadece ritüeller değişmiştir. Alevilikteki ritüeller içerisinde Allah vardır, Kur'an vardır, peygamber vardır, Ehl-i Beyt vardır, öyle değil mi? Dolayısıyla siz aynı sistemde yapılan bir şeyi tutuyorsunuz başka. Peki Aleviler içerisinde Türkçeden başka dil kullanan var mı? Hiç Aleviler arasında siz Cumhuriyet'e karşı çıkan bir grup gördünüz mü? Yok. Hayır. Peki niye ayrı grup sayıyorsunuz? Çünkü işlerine gelmiyor, bölmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Beni sabırla dinlediniz. Bugün Türkiye'de yaşayan insanlarımızın hepsini kucaklamak zorundayız. Biz Türkler imparatorluk kurmuş bir milletiz. Onun için imparatorluk kuran milletler asla ve asla ırkçı olamaz. Dolayısıyla biz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kucaklamalıyız ama terör estirenler, bebek katilleri
veya buna benzer grupları asla. Bunlar Türkiye düşman olan insanlardır ve dışarıdan yönetilen insanlardır. Bunlarla birlikte olmamız söz konusu bile olmaz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri idam ardından da müebbet hapis vermişse siz onu mecliste konuşturamazsınız. Konuşturamazsınız çünkü o meclis milli mücadeleyi kazanan meclistir, gazi meclistir. O mecliste her haddini bilmek lazım orada konuşma yapmak için. Öyle şey olmaz. Hatırlarsanız 2007 yılında ben Kayseri Dadaloğlu sempozyumu vardı. Orada bir cümle kullanmıştım. Kendisini Kürt, hatta Kürt Alevi gösteren Ermeni dönmeleri vardır. Bunlar TİKKO ve PKK içinde de yer almaktalar. Dolayısıyla PKK hareketini bir Kürt hareketi olarak görmemek gerekir dedim. 18 önerge verdiler görevden alınmam için. Bir basın toplantısı düzenledim. Hepsinin listesi elimde vardır diye bir dosya gösterdim. Televizyon biri de çekmiş. İşte şu ilçede şu kadar, şu ilçede şu kadar diye üstünde bir yazı vardı. Onu çekmiş. Ondan sonra herkes tırstı. Acaba açıklar mı diye. Ve Başbakanlıktan beni Başbakanlığa davet ettiler görüşmek için. Gittim. Müsteşarın odasına gireceğim. Özel kaleme girdim. Daha içeriye girer girmez Hikmet'ti ismi özel kalemin. Vallahi hocam ben Türk'üm dedi. Daha içeriye girdiğimde. Ondan sonra içeriye girdim müsteşarın yanına. Ya hocam ne yaptın sen dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Abdullah Gül'le üzerinde konuşuluyor. Ya herkes onu bıraktı şimdi senin üzerine düştü. Herkes böyle söylüyor. Bütün ama tarih kurumunun önünde canlı yayın arabaları. Dedim ki bakın müsteşar dedim. Önce dedim teftiş kurulu başkanlığı bir çağır diye dedim. Neyse çağırdı geldi oturdu. Şimdi dedim ben önce konuşacağım sonra siz konuşun dedim. Bir istifa ederseniz etmem dedim. Çünkü haklıyım. Elimde belgelerim var. Görevden alırsanız alın. Bir basın toplantısıyla her şeyi açıklarım dedim. Bunu da söyleyeyim dedim. Soruşturma açıyorsanız açın. Hepsini belgelerim dedim. Dolayısıyla dedim bundan sonra konuşun ne istiyorsanız dedim. Onun üzerine yok hocam ya dedi. Başbakan diyor ki dedi, Tayyip Bey o zaman başbakan. Başbakan diyor ki hocanın kellesini istiyorlar ama vermem dedi. Çevirdi tamam mı? Ben dedim ki vallahi dedim bakın ben elimde bu belgeler var. Hepsini tek tek açıklayabilirim. Sülale olarak da açıklayabilirim. Dolayısıyla istiyorsanız dedim açıklayın. Yok hocam dedi. Ya dedi sadece başbakan hocaya sorun bakalım nasıl bir cevap verelim diye sordu dedi. Peki dedim o zaman şunu söylesin. Bir bilim adamımız çıkmış araştırmasını yapmış. Elde ettiği bilgileri paylaşıyor. Karşılığında eğer varsa bir takım bilgiler başkalarının elinde o da çıksın paylaşsın. Desin dedim. Bu kadar dedim. Onun üzerine ertesi gün öyle başbakan verdi, beyanat verdi. Şimdi mesele şuydu. Biz bir imparatorluktan bir devlet kurduk. Bunun içerisinde tabii olacak, tabii ki olacak. Birçok Türkler dışında da halk olacak. Vardı. Anadolu'da da vardı. Çünkü Anadolu binlerce, bakın binlerce dememdeki maksat abartmak için söylüyorum. Yani onlarca doğrusu ama binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış. Devlete ev sahipliği yapmış. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne giderseniz bunların hepsinin kalıntılarını görebilirsiniz. Bu coğrafyayı elde tutmak için bakın en uzun süre tutan Türklerdir. Tutmak için birlik ve beraberlik gerekiyor ve şunu kabul etmek zorundasınız. Arap vardır bu ülkede. Kürt vardır bu ülkede. Bu ülkede Ermeni vardır, bu ülkede Rum vardır, bu ülkede Musevi vardır. Yahudi veyahut da Musevi sadece Yahudi demek değil biliyorsunuz. Vardır. Süryani vardır. Yezidi vardır. Hepsi vardır. Ama şurası muhakkak ki biz eğer bu insanlara gösterdiğimiz iyi niyet ve hoşgörüyü suistimal ederlerse karşılarındayız. Ama o zamana kadar hiç kimsenin karşısında olmayız. Çünkü onların yaratılışları itibariyle kendiliklerinden var olan bir mesele değil. Ondan dolayı saygı duyarız. Çünkü biz imparatorluk kurma kültürüne sahip bir milletiz.
kültürde yaşayabiliriz. Ama o kültüre sahip olmayanlar tarafından yönetiliyorsanız işte o zaman ülkenin bölünmesi mümkündür. Nitekim anayasa değişikliğinden söz edilirken Türk Devletler Birliği'nin aksakalı olarak nitelendirilen bir kişi çıkıyor. Binali ismini taşıyan, Birali mi Binali mi bilmiyorum ama çıkıyor diyor ki herkesin kabul edebileceği bir vatandaşlık tanımının yapılması gerekir. Yani 66. maddeyi silin diyor. Ardından diyor ki hani 3. madde anayasanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesiyle milletiyle bölünmez bir bütündür diyor ya madde. Tabii Numan Bey'in de bir orada hatası var. Çıkıyor Gazi Üniversitesi'nin diyor ki devletin ülkesi ve milleti olmaz. Eğer ülke ve millet olmazsa devlet olmaz. Dolayısıyla o öyle diyor. Ardından başka bir tanesi daha çıkıyor. Vatandaşlık tanımı MHP'de o kendisi de genel başkan yardımcısı. O da çıkıp aynı şeyi söylüyor. Ben de mahkemeye verdim ikisini de. Ama sonuçta bir hafta sonra bana cevap geldi Binali ile ilgili. Efendim kovuşturmaya gerek yoktur. Ademi merkeziyeti istiyor bir taraftan da. Ne demek ademi merkeziyet? Bakın ademi merkeziyet aslında bunun ilk Türklerdeki tanımı Prens Sabahattin'dir temsilcisi. Ermenilerle işbirliği yapıyorlar. Ermeniler ademi merkeziyeti savunuyor zaten. Paris'te bununla ilgili dergiler, kitaplar çıkarıyorlar. Abdülhamit döneminde sanksiyon uygulanıyor tabii ki bunlara haklı olarak. Ademi merkeziyet yerinden yönetim. Yani özerk vilayetler, eyaletler halinde olsun istiyorlar Türkiye'yi. Ve Türk Devletler Birliği'nin aksakalı ünvanı taşıyor bu kişi aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla bakın neler oynanıyor Türkiye'de. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinden hangi oyunlar oynanıyor? Bunu herkesin bilmesi, anlaması lazım. Baştan söylüyorum bakın. Bir, ülkeye bu kadar göçmenin gelmesinin temelinde ne var? Sınırımızdaki 911 kilometre sınırımızdaki mayınların temizlenmesi. Hazırlık başladı da o zamanlar. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı var Türkiye'de ve Suriyelilere, gelen Suriyeliler muhacir olarak adlandırılıyor, ensar olarak adlandırılıyor, ensar muhacir muhabbeti yapılıyor. Ondan sonraki, orada çok tehlikeli bir şey var aslında, ensar muhacirde. 2 hanım olan bir tanesini muhacirlere verecek oluyor biliyorsunuz, veriyorlar. Mekke, Medine'ye göçlerde. O zaman kendiler de versinler. Dolayısıyla böyle bir yapı var. Düşünün, buradan başlıyor. Sonra ne yapıyor? Ne mutlu Türk'üm diyene kaldırılıyor. TC kaldırılıyor. Andımız kaldırılıyor. Hepsi kademe kademe, adım adım. Bakın, kurbanın soğuk su veya sıcak suya atılması gibi bir şey. Yavaş yavaş alıştırıla yapılıyor bunlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi etkisiz hale getiriliyor. Tek adam rejimi geliyor. Anayasayla, değişikliğiyle şiddetle karşı durmuştum. Ondan dolayı MHP'den ihraç edildim şükür. Dolayısıyla böyle bir durum ve tek adam yargı, yasama, yürütme tek adamla toplanıyor. Düşünün, etkisi kalmadı meclisin, sorgulayamıyor, denetleyemiyor. Böyle bir yönetim padişahlıkta yok. Dolayısıyla bakın, haliyle böyle bir yönetimin ülkeyi götüreceği felaketi herkesin görmesi lazım. Yani yargıya kim güveniyor bugün? Kimse güvenmiyor. Peki eğitim sistemi harikadır diyen var mı Türkiye'de? Yok. İşte ilk 500'e giren 3 tane üniversitemiz var. 100'e giren çok. Ama kaç tane üniversite var Türkiye'de? 200'den fazla. Ama niteliksiz. Peki, bütün bunları bir yana bıraktım. En övündükleri sağlık sektöründe ne oluyor? Bir düşünün, 1 sene sonra herhaldeler. Ve bütün kalifiye, nitelikli hocalar, profesörlerimiz yurt dışına gittiler, giderse gitsinler diye. Gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Hepsini bunların düşündüğünüz zaman ülkenin içinde bulunduğu durumu artık herkesin anlaması lazım.
Hepinize saygılar diliyorum. Sayın verlik ben yan verdim, halkının atağın örledim, yayılagan düşmanға verme.